Manga sadece sevimli karakterlerden ve fantastik dünyalardan mı ibaret? Bu bölümde manganın hiç konuşulmayan karanlık yüzüne iniyoruz. Yasaklı mangaların ve sansürün gölgesinde şekillenen eserlerden, Japonya'nın en rahatsız edici sanat akımlarına, atom bombasının yakıcı izlerinden 2011 felaketine kadar toplumsal travmaların mangaya nasıl işlediğini ve yeraltı manga salonlarında yaşanan gerçek hayran kültürünü keşfedeceğiz. Bu sadece bir çizgi roman tarihi değil, aynı zamanda Japon toplumunun bastırılmış arzularını, acılarını ve direnişini anlatan çarpıcı bir yolculuk. Hazırsanız manga hakkında bildiğiniz her şey değişmek üzere. Çoğu kişi için manga, renkli kapakları, fantastik hikayeleri ve sevimli karakterleriyle bilinir. Oysa bu parıldayan yüzeyin altında tarih boyunca defalarca sansürün hedefi olmuş, yasaklanmış ve hatta yakılmış eserler de bulunur. Peki, hangi mangalar neden bu muameleye maruz kaldı? Bu sorunun cevabı Japonya'nın yakın tarihinde saklı. Japonya'da sansürün kökenleri özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası döneme dayanır. İşgal yılları boyunca Amerikan işgal güçleri Japon toplumunu demokratikleştirmek amacıyla bir dizi kısıtlama getirmişti. Bu kısıtlamalar militarizm ve aşırı milliyetçilik içeren her türlü yayını hedeflerken cinsel içerik ve şiddet de sansürün kapsamına giriyordu. Örneğin Osamu Tezuka'nın ilk dönem eserleri bile bazen bu engellere takılıyordu. Masum görünen bir öpüşme sahnesi dahi değiştirilmek zorunda kalınabiliyordu. Ancak asıl ilginç olan Japonya'nın kendi sansür mekanizmalarının zamanla nasıl evrildiğidir. 1960'larda gençlik kültürü ve toplumsal değişimin hızlanmasıyla birlikte gençleri yozlaştırdığı düşünülen mangalar hedef alındı. Ebeveynler, öğretmenler ve muhafazakar çevreler özellikle şiddet ve cinsel içerik barındıran Kashi-hon mangalarını tehlikeli buluyordu. Bu dönemde yerel yönetimler kendi sansür yasalarını çıkarmaya başladı. Örneğin Tokyo Gençlik Yozlaşmasıyla Mücadele Tüzüğü gibi yasalar mangaların içeriğini doğrudan etkiliyordu. Bu yasalara göre bazı mangalar zararlı olarak sınıflandırılıyor, satışları kısıtlanıyor veya yayıncılara para cezasına çarptırılıyordu. Bu durum sanatçılar üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Ancak aynı zamanda sansüre karşı direncin de fitilini ateşledi. Sanatçılar sansürü aşmak için yaratıcı yollar buldular. Kimi zaman metaforlar kullandılar, kimi zaman da sembolik anlatımlarla mesajlarını ilettiler. Örneğin 1970'lerin başlarında Garo gibi dergiler ana akım yayınlarını kabul etmediği daha deneysel ve avantgard mangalara yer vererek bir nevi yeraltı platformu oldular. Bu sanatçıların kendi sanatsal özgürlüklerini koruma çabasıydı. Yoshiro Tatsumi'nin Gekiga akımı da bu direnişin bir parçasıydı. Daha gerçekçi, karanlık ve yetişkinlere yönelik hikayelerle manganın sadece çocuklar için bir eğlence aracı olmadığını kanıtlamaya çalıştılar. Sansür bir yandan manganın sınırlarını zorlarken diğer yandan da sanatçıları daha yaratıcı olmaya iten paradoksal bir etki yarattı. Günümüzde de bu tartışmalar devam etmekte. Örneğin lolicon içeren mangalar ve çocuk istismarı tasvirleri konusundaki tartışmalar uluslararası arenada bile büyük yankı uyandırmaktadır. Manganın yasaklı tarihi sadece bir sansür hikayesi değil, aynı zamanda sanatın ifade özgürlüğü mücadelesinin bir yansımasıdır. Japonya'nın sanatsal ifadesi çoğu zaman geleneksel estetiği ve popüler kültürü bir arada barındıran bir dengeye sahiptir. Ancak bu ülkenin sanatında yüzeyin altında kaynayan tuhaf, rahatsız edici ve hatta ürkütücü bir damar da bulunur. Eroguro Nansensu. Bu akım 20. yüzyılın başlarında ortaya çıktı ve sadece resim, tiyatro ve edebiyatta değil, mangada da derin izler bıraktı.
Peki bu marjinal akım Japonya'nın tuhaf estetiğini mangaya nasıl taşıdı? Eroguro Nansensu adından da anlaşılacağı gibi erotizm, grotesk unsurları yani çarpık, çirkin, ürkütücü ve saçmalık kavramlarını bir araya getiren bir sanat yaklaşımıdır. Bu akım özellikle Taisho dönemi ve erken Showa dönemi Japonyası'nın toplumsal huzursuzluğunu, Batı'nın etkisiyle gelen modernleşme şokunu ve cinsel devrimi yansıtır. Geleneksel ahlak değerlerine meydan okuyan bu eserler genellikle tabu konuları, cinsel sapkınlıkları, şiddet ve bedensel bozulmayı işlemiştir. Mangadaki Eroguro Nansensu'nun en bilindik temsilcilerinden biri hiç şüphesiz Suiro Moruo'dur. Moruo'nun eserleri Victoria döneminin estetiğiyle Japon groteskini harmanlayarak okuyucuyu rahatsız edici ama aynı zamanda hipnotize edici bir dünyaya sürükler. Hastalıklı güzellik, vücut bütünlüğünün bozulması, işkence ve cinsel fetişler. Onun çizimlerinde sıklıkla karşımıza çıkar. Moruo'nun Panorama Adası'nın tuhaf hikayesi veya Gölgeler Diyarı'nın Kızları gibi mangaları bu akımın en çarpıcı örnekleridir ve kesinlikle herkesin midesine uygun değildir. Ancak bu eserler Japon sanatının ne kadar derin ve karanlık olabileceğinin bir kanıtıdır. Bir diğer önemli isim ise Shintaro Kago'dur. Kago eserlerinde daha çok ero-guro ve nansensu unsurları üzerine odaklanır. Absürdizm, nonsens veya bedensel deformasyon onun Ginyodan manga veya çemberli kafa gibi çalışmalarının temelini oluşturur. Kago'nun çizimlerindeki detaylar ve akıl almaz senaryolar okuyucuyu hem şaşırtır hem de rahatsız eder. Bu mangalar sıradan bir hikaye anlatmaktan ziyade okuyucuyu rahatsız edici bir deneyime sürükleyerek sanatın sınırlarını zorlar. Peki bu tür mangalar neden ortaya çıktı ve neden bu kadar ilgi gördü? Bir teoriye göre Eroguro Nansensu toplumsal baskı ve bastırılmış arzuların bir dışa vurumuydu. Savaş sonrası Japonya'nın kısıtlayıcı atmosferinde bu tür marjinal sanatlar bireylerin kendi iç dünyalarındaki karmaşıklığı ve isyanı ifade etme biçimi haline geldi. Eroguro Nansensu mangaları popüler kültürün gölgesinde kalmış ancak Japon sanatının derinliklerini anlamak isteyenler için vazgeçilmez bir pencere sunar. Onlar rahatsız edici bir güzellikle karanlık bir gerçeği fısıldayan eserlerdir. Manga çoğu zaman bir kaçış, bir fantezi dünyası sunsa da Japonya'nın tarihsel acılarını, toplumsal travmalarını ve politik çalkantılarını en çıplak haliyle yansıtan bir ayna işlevi de görmüştür. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası dönem Japon toplumunun yaşadığı yıkım, atom bombalarının korkunç etkisi ve sonrasındaki yeniden yapılanma süreci mangaya derinlemesine işlenmiştir. Peki felaketler, savaşlar ve politik çalkantılar manga sanatçıları tarafından nasıl bir anlatıya dönüştürüldü? Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombaları Japon tarihinin en büyük travmalarından biridir. Bu olayın sanata yansıması özellikle mangada güçlü bir şekilde hissedilir. Keiji Nakazawa'nın Yalın Ayak Gen yani Hadashi no Gen adlı eseri bu konudaki en çarpıcı örneklerden biridir. Nakazawa, Hiroşima'da atom bombasının patladığı günü çocuk gözüyle anlatan bu otobiyografik mangasında bombalanmanın dehşetini, hayatta kalanların çektiği acıları ve savaşın insan üzerindeki yıkıcı etkilerini sansürsüz bir şekilde gözler önüne serer. Bu mangada sadece bir hikaye değil, aynı zamanda savaşın dehşetine karşı bir manifesto, bir barış çağrısı sunar. Benzer şekilde Osamu Tezuka'nın Adolf serisi 2. Dünya Savaşı'nın arka planında geçen ve Nazi Almanyası ile Japonya arasındaki karmaşık ilişkileri, ırkçılığı ve insanlık dışı olayları ele alan tarihi bir dramdır. Tezuka bu eserinde savaşın sadece fiziksel değil, aynı zamanda ahlaki yıkımını da gözler önüne serer. 1960'lı ve 70'li yıllar
Japonya'da büyük toplumsal ve politik çalkantıların yaşandığı bir dönemdi. Öğrenci hareketleri, Vietnam Savaşı'na karşı protestolar ve solcu radikal grupların yükselişi manganın içeriğine de yansıdı. Yatsuhiro Otomo'nun Akira adlı başyapıtı bu dönemin endişelerini ve geleceğe dair karamsar bakış açısını yansıtır. Post-apokaliptik bir Tokyo'da geçen bu bilim kurgu mangası, hükümetin kontrol edemediği süper güçler, otoriteye karşı isyan ve toplumun yozlaşması gibi temalar işler. Akira sadece bir aksiyon mangası olmasının ötesinde, Japon toplumunun değişen dinamiklerine ve politik huzursuzluğa dair güçlü bir yorumdur. Doğal afetler de Japonya'nın kaderinde önemli bir yer tutar. Büyük depremler, tsunamiler ve volkanik patlamalar, ülkenin coğrafyasıyla iç içe geçmiş bir gerçektir. 2011'deki Büyük Doğu Japonya depremi ve tsunamisiyle Fukushima nükleer santrali felaketi Japon toplumunda derin izler bırakmıştır. Bu felaketlerin ardından mangalarda bu acıları işlemeye başlamıştır. Örneğin Drifting Classroom gibi erken dönem eserleri bile felaket sonrası hayatta kalma mücadelesini ve insan doğasının karanlık yönlerini işleyerek bu temaya değinmiştir. Daha güncel mangalar ise felaketsezelerin psikolojik travmalarını, toplumsal dayanışmayı ve yeniden inşa sürecini farklı açılardan ele almaktadır. Manga sadece bir çizgi roman değildir. O, Japonya'nın kolektif bilinçaltının bir yansımasıdır. Savaşlar, felaketler ve politik krizler manga sanatçılarına ilham vermiştir. Onlar toplumun en derin acılarını ve umutlarını ifade etme imkanı sunmuştur. Bu mangalar bize sadece tarihsel olayları değil, aynı zamanda bu olayların insan ruhu üzerindeki kalıcı etkilerini de anlatır. Manga, Japonya'da milyarlarca dolarlık bir endüstri ve ana akım bir eğlence biçimi olsa da, onun derinliklerinde sıradan okuyucusunun ötesine geçen, mangayı bir yaşam biçimi haline getiren gerçek manga okurlarının da bir dünyası bulunur. Bu dünya yeraltı manga salonlarından obsesif koleksiyonculara ve hatta manga temelli alt kültürlere kadar uzanır. Peki kim bu gerçek manga okurları ve onların manga ile ilişkisi neden bu kadar farklı? Japonya'nın geçmişinde manga okumak bugünkü gibi evde veya trenlerde yaygın değildi. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde Kashihon-ya yani kiralık manga dükkanları veya manga kissa adı verilen yerler manga okurlarının buluşma noktalarıydı. Bu yerler sadece manga okumakla kalmayıp aynı zamanda sosyal bir etkileşim alanı da sunuyordu. Özellikle ucuz ve erişilebilir olan Kashihon mangaları ana akım yayıncılığın ulaşamadığı daha deneysel ve niş konuları işleyen eserlere ev sahipliği yapıyordu. Bu yeraltı salonları sıradan bir okuma deneyiminin ötesinde manga etrafında şekillenen bir topluluk, bir yaşam tarzı yaratıyordu. Buralarda manga hakkında tartışılır, yeni seriler keşfedilir ve bir nevi kültürel bir sığınak bulunurdu. Günümüzde ise gerçek manga okurları denince akla gelen ilk gruplardan biri fanatik koleksiyonculardır. Bu kişiler sadece popüler serileri değil, aynı zamanda nadir bulunan ilk baskı veya özel edisyon mangaları da büyük bir tutkuyla biriktirirler. Onlar için manga sadece bir okuma materyali değil, aynı zamanda bir sanat eseri, bir yatırım ve bir kültürel mirastır. Japonya'daki manga kafe kültürü halen canlılığını koruyor olsa da artık çok daha modern ve çeşitli hizmetler sunuyorlar. Uyuma alanları, duşlar ve hatta internet erişimi gibi olanaklarla uzun saatler boyunca manga okuyabilenler için birer sığınak haline gelmiş durumdalar. Fakat gerçek manga okurları sadece koleksiyoncularla sınırlı değil. Onlar mangayı yaşam biçimlerinin merkezine koyan, manga çizimi yapan, fanfiction yazan, cosplay yapan
ve hatta mangadaki karakterlerin felsefelerini hayatına uyarlayan bireylerdir. Örneğin bazı otaku grupları belirli bir manganın dünyasını o kadar derinden dalmışlardır ki o manganın evreninde yaşar gibi hareket ederler. Bu kişiler sadece hikayesinin peşinden gitmekle kalmaz. Aynı zamanda manganın yaratıcısının niyetini, çizim tekniklerini ve arka plandaki kültürel referansları da didik didik incelerler. Onlar için manga bir sanat eseri olmasının ötesinde bir yaşam felsefesi, bir kimlik ve bir kişilik duygusu kaynağıdır. Gerçek manga okurları manganın sadece bir eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda bir kültürel fenomen, bir tutku ve hatta bir bağımlılık olabileceğini gösterir. Onlar manganın karanlık yüzünü de, parlak yüzünü de bilen, bu sanat formunun tüm derinliklerine dalan ve onu kendi yaşamlarının bir parçası haline getirenlerdir. Bu, manganın sadece okunup geçilen bir şey olmaktan çok bir yaşam biçimi haline gelebileceğinin en ilginç kanıtıdır. Bu bölümde manganın sadece eğlence değil, aynı zamanda toplumsal bir ayna ve direnişin bir biçimi olabileceğini gördük. Sansürün, travmaların ve marjinal akımların bu sanat formunu nasıl dönüştürdüğüne tanıklık ettik. Dojo belgeselleri serimizde Japonya'nın farklı yönlerini keşfetmeye devam edeceğiz.